Eğitim ortamları değişti. Artık daha farklı bir şekilde eğitim fakülteleri eğitim veriyor diyebilir miyiz? Aslında hepimizin değiştiği, dönüştüğü bir süreci yaşadık. Ve eğitim fakültelerinin tabii ki de kendi potansiyellerini de değerlendirdiği ve bu değişim dönüşüme ne kadar adapte olabildiğini kendilerini de bir özdeğerlendirme sürecinden de geçti aslında. Doğru. Ve hani çok klasik öğretmen tanımının dışına çıktık. Artık öğretmenin mentörlüğü ön planda, öğretmenin dönüştürücü gücü ön planda. Öğrencilerin düşünme becerilerini, deneyimleme becerilerini geliştirecek, buna rehberlik edecek öğretmenleri yetiştirmek ve tabii dijital dünyaya da iyi adapte olabilmesini sağlamak eğitim fakülteleri için aslına bakarsanız bir anlamda kendi laboratuvarının içinde yolculuk gibi oldu. Yani rolleri şu anda ekranda görüyoruz. Kılavuz, mentor, koç ve bir bilgi küratörü gibi diyebilir miyiz aslında? Evet, evet. Bu da yani şimdi zorlayıcı değil mi? Yani bir yandan düşünsenize dijitale çok hakim değilseniz düşünelim kaç kuşak öğretmenimiz var. Şimdi siz yeni nesli öyle yetiştiriyorsunuz ama epey zorlukla mücadele ettiler. Evet. Şimdi öğrenme tek boyutlu bir süreç değil, çok boyutlu bir süreç. Bilişsel süreçleri var, duyusal süreçleri var, deneyimsel yönleri var. Böyle olunca öğretmenin de çok boyutlu olması gerekiyor. Hem dijital alanda yeterliliklere sahip olacak, entelektüel deneyimi çok önemli, entelektüel becerilere sahip olması önemli. Genel kültür becerisi, alan bilgisi, bunların hepsinin aslına bakarsanız disiplinler arası bir bakış açısıyla geliştirilmiş olması ve uygulamaya dayalı. Yani öğrenciyle hani fakülteyi bitirdikten sonra değil, fakültenin içerisindeyken daha ilk sınıflarda karşı karşıya gelmiş olması, uygulamanın içinde olması, o bilgi küratörü dediğimiz öğretmen o kadar çok bilgi kaynağı var ki, tabii, o bilgi kaynaklarıyla öğrencisini nasıl donanımlı hale getirebilecek? Önce bunu kendisinin deneyimlemesi gerekiyor ve bu erken, yani 1. 2. sınıftan itibaren aslına bakarsanız okul ve öğrenme yaşantısının içinde öğretmen kimliğiyle, öğretmen yardımcısı kimliğiyle yer almasıyla mümkün. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz çünkü şimdi gözlemlerimiz ne kadar çok öğretmen adayları okulun içindeyse, farklı yaş gruplarındaki, farklı özellikteki çocuklarla bir aradaysa o kadar iyi ve etkili öğretmenler olarak bize geri dönüyorlar. Aslında bir sonraki sorumun yanıtını da almış oldum. Yine de şöyle sorayım. Şimdi bazı alanlarda işte tıp seçeceksinizdir, işte hastanesi var mı, işte mühendislik laboratuvarı var mı? Şimdi eğitim fakültesinde de iyi bir eğitim fakültesine eğitim almak istiyorum ben dediğinde elbette akademik kadroya bakacak. Ama siz sahaya işaret ettiniz. Sahada olacak dediniz. Bunun dışında iyi bir eğitim fakültesine eğitim almak istiyorum ben Yelkin Hocam. Neye bakayım? Tabii ki de akademik kadro en önemlisi. Çünkü bütün o programı yürüten, şekillendiren şey akademik kadronun gücü. Uluslararasılaşması. Çünkü günümüz dünyası artık çok daha kompakt. Yani daha işbirliğine açık çalışmaların içerisinde olması, proje temelli çalışmaların yürütülmesi. Onun dışında mesela öğretmenlik için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmanın dışında farklı ülkelerde, farklı alanlarda ne gibi öğretim uygulamaları var? Bunlara ilişkin farkındalık kazandırılması çok önemli. Mesela bizde de farklı işte sertifika programları, bakalorya programı vesaire. Bunu daha lisans düzeyindeyken öğretmen adaylarına bizim kazandırıyor olmamızı ben çok önemsiyorum. Bunun dışında hani dil becerileri, dijital yeterlilikler, uygulamanın içerisinde olabilmek, işte fakültelerin programları birbirine çok benzeşiyor gibi gözükebilir ama son yıllarda bu böyle değil, daha farklılaştı. Seçmeli dersler çok önemli ve bu seçmeli derslerin uygulamada, sahada nasıl olduğu, sadece öğretmenler ya da okul psikolojik danışmanlar açısından değerlendirmiyorum bunu. Her alan için önemli ama öğretmenlik biraz daha deneyimle, hani pişerek geliştirilen becerilerin de söz konusu olduğu bir alan. Temel becerileri fakültede kazandıktan sonra sahada öğrencileri
meslektaşlarını gözlemleyerek edinecekleri beceriler de çok önemli. Şimdi bir yandan da biz öğretmenden sadece bilgiyi bize aktarmasını beklemiyoruz ya artık. Zaten her yerden o bilgiye erişiyoruz. İlham versin istiyoruz. Birinin ilham verebilmesi için de kendisinin de bir doyumda olması gerekiyor değil mi? Yani hobileri belki, yani o söylediğiniz sertifika programları dikkatimi çekti. Yani kendini farklı alanlarda donatması. Tabii hani ülke koşullarında keşke hepsi bunu yapabilecek durumda olsa da. Ama biz şu anda eğitimci yetiştirirken bunları önemseyerek yetiştiriyoruz anladığım. Bir eğitimcinin çok boyutlu olabilmesi, öğrencilerinin de aslına bakarsanız çok boyutlu düşünebilmesi demek. O yüzden öğrencileri, daha doğrusu bizim öğretmen adaylarımızı yetiştirirken onların entelektüel becerilerini geliştirebilecek, ki bu multidisipliner bir bakış açısına sahip olmak, dünya kültürlerinin farkına varmak, evrensel değerlerin farkına varmak ama kendi kültürünü, değerlerini de aynı zamanda bilmek. Çünkü ancak bunların bilgisine sahip olursanız öğrencinizi, çocuklarınızı yakalayabilirsiniz. Evet, onlara koçluk yapmak, mentörlük yapmak. Doğru. Şimdi bu ifadeler çok güzel ifadeler ama çocuğun psikolojisini, ergenin psikolojisini çok yakından tanımak, onun gelişimsel özelliklerini iyi bilmek, teoride kalmamak, uygulamada da bunun yansımalarını görmek, aile eğitimini çok iyi benimsemek, artık eğitimde en güncel başlıklardan birisi uluslararası alanda. Evet. Okulun aileyle olan işbirliği, bu anlamda öğretmenin aile eğitimindeki payı, okulun aile eğitimindeki payı. Üçlü bir sac ayağı değil mi? Öğretmen, evet. Öğrenci, aile. Evet, mentörlük ancak bu şekilde mümkün. Bir çocuğun, bir ergenin, bir gencin yaşam yolunda doğru şekilde yürüyebilmesini sağlamak için öğretmenin işte bütün o boyutlarla ilgili bilgiye sahip olması, kendi ülkesindeki öğrencilerin, okulların kültürünü bilmesi, o kültürün içerisindeki problemleri görüp, analiz edip, çözümler üretebilmesi, doğru yönlendirebilmesi, bunların hepsi çok zor gibi görünen ama iyi, nitelikli bir eğitimle de başarılabilecek şeyler. Aslında şu an eğitim fakültesi seçsem mi, seçmesem mi diye bizi izleyen aday varsa kimler seçmelinin de yanıtını verdiniz. Bunları dert ediyor olması gerekiyor birinin. Evet, evet. Yani bir çocuğun, bir coğrafyanın belki de toplumun aslında dönüşümünde çok önemli bir rolleri olduğu için bütün bunları mesele ediyor olması gerekiyor. Elbette, eğitim fakültesi tercih edeceklerin. Peki uluslararasılaşma boyutunu bütün disiplinlerde konuşuyoruz ve sanki bazı alanlarda dünya kapısını açmış ve o mezunları bekliyor gibi de bir tablo çiziliyor. Eğitim fakültesi mezunları için, yani ben seçeceğim, okuyacağım eğitim fakültesini ama uluslararası işbirlikleri noktasında nasıl kapılar açıyor bana üniversite? Tabii ben şimdi kendi üniversitemiz açısından, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi açısından uluslararasılaşmayı çok önemsiyoruz. Uluslararası öğretmen yetiştirme kurum ve kuruluşlarına üyeyiz. Akademik anlamda o kuruluşlara entegrasyonumuz çok güçlü. Öğrencilerimizin de daha işte üniversitede lisansı okurken mesela bakalorya sertifikasına sahip olup farklı ülkelerde öğretmenlik yapabilme yeterliliklerini sağlayabilecek bir akreditasyon sürecinden geçmiş bir fakülte. Eğitim dili o anlamda İngilizce. Evet. Hı hı. Ve şöyle söyleyeyim, bu çok önemli. Neden? Çünkü farklı öğretim programları öğretmenlerin farklı bakış açılarını keşfetmesini de sağlıyor. İşte sorgulayan, araştıran öğrencileri yetiştirebilmek için o programlardaki bilgiler, etkinlikler neler? Ben bunları kendi kültürümde nasıl uygulayabilirim? Farklı bir kültürde nasıl uygulanıyormuş? Şimdi bizim ülkemizde bir sınav gerçeği var ve zannediyoruz ki sınav her şeyi bloke ediyor. Evet, sınav önemli bir öğe bizim ülkemizin eğitim sistemi için ama şimdi bakarsanız sınav da bir mücadele süreci, çocuklara farklı becerileri kazandırdığımız bir süreç ve sınavın da giderek niteliği ve içeriği değişiyor. Farklı soru türleri, sorgulayan, araştıran, işte PISA sınavlarındaki sorulara yakın sorular sorulmasıyla karşılaşıyoruz. Şimdi bunlara hazırlayıcı programlara ilişkin bilgi sahibi olması öğretmen adaylarını çok yetkin hale getirecektir. Aslında önemli bir vurguda bulundunuz. Bizim geçen hafta sınav değerlendirmemiz vardı. Hep şunu konuştuk, yani hani okuduğunu anlayan,
araştıran, Tabii, okuma merak becerileri eden. çok önemli. Yani onlar eğitimin her kademesinde önemli ama biz üniversite hayatında da onu konuşuyoruz. Çünkü gençlere de o şekilde seslenecek eğitim fakültesinde yetişenler. Peki eğitim fakültesinde hangi bölümler var Yeditepe Üniversitesi'nde? Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, İngilizce öğretmenliği, matematik öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği programlarımız var. Ve programlarımızın şöyle söyleyeyim, akredite olmuş olması, hem ulusal hem uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması bizim için çok önemli. Çünkü bu öğretim kalitesinin, eğitim kalitesinin çok önemli bir göstergesi. Şimdi stajdan bahsediyoruz, uygulamadan bahsediyoruz. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi gerçekten uygulamanın tam karşılığını veren bir üniversite. Çünkü 2. 3. sınıftan itibaren hem sosyal sorumluluk dersleri var, hem alanla ilgili uygulamaya ilişkin dersler var. Dijitalleşme, dijital dünyanın öğretime yansıması, bunların yine öğretmenlik formasyonu içerisinde yer alması çok önemli ve onu sağlıyor. Özel eğitim öğretmenliği, yabancı dilde eğitim veren ilk özel eğitim öğretmenliği programı, çok nitelikli mezunları olan bir fakülte. Şunu merak ettim, bir de kuruluşundan bu yana var galiba değil mi eğitim fakültesi? Evet, evet. Şunu merak ettim, şimdi kararsızım, yani eğitim fakültesi seçeceğim ama söylediğiniz alanlar arasında tam da kararımı veremedim. Bu ince ayrım nasıl yapılır? Aslına bakarsanız sınavın en zor aşaması bence sınavdan sonra başlayan tercih aşaması. Orada kesinlikle gidip birebir bölümlerdeki akademisyenlerle görüşmelerini, bana ne vereceksiniz? Ben bu 4 yılı nasıl geçireceğim? Çift anadal, yan dal nasıl yapabilirim? Örneğin Yeditepe Eğitim Fakültesi için işte özel eğitim öğretmenliği ve psikolojik danışma rehberlik alanında çift anadal, yan dal uygulaması var. Yani bu ikisi uygulamada da çok örtüşen, karşılıklı birbiriyle alışverişte olan bölümler. Bir öğrencinin bu iki alana ilişkin yan dal ya da çift anadal formasyonuna sahip olabilmesi çok önemli. Ya da işte matematik öğretmeni, özel eğitim mesela diskalkülisi olan öğrencilerle nasıl başa çıkacağım? Size neler sunuyor? Hangi perspektifleri, geleceğe ilişkin sizi yönlendirdiği noktaları gidip görüşüp yerinde görmek, hocalarla tanışmak ve örneğin İngilizce öğretmenliği. Ülkemizde hani yabancı dil öğretimiyle ilgili inanılmaz halen çok yoğun bir ihtiyaç var. Beni iyi bir İngilizce öğretmeni haline nasıl getireceksiniz? Uygulamalar nasıl olacak? Becerilerinin öğretilmesi nasıl olacak? Doğrudan hocalarla görüşmek, akademisyenlerin ağzından bunları dinlemek daha iyi fikir verecektir. Şimdi aslında eğitim fakültelerini konuşurken şunu da gözden kaçırmayalım. Sanki her mezun olan öğretmen olacakmış gibi geliyor. Aslında iyi bir eğitim aldığınızda, bugün artık dünyada o sınırlar da pek yok. Yani siz kendinizi geliştirdiyseniz genel kültür anlamında, tek yol da mezun olduğunuz alanda ilk beklenen yolu da seçmek zorunda değilsiniz. Yani farklı sizi şaşırtan alanlara yönelen öğrencileriniz de, mezunlarınız da oluyor mu? Elbette. Özellikle rehberlik ve psikolojik danışmanlık, matematik öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği aslında hepsinde var. Farklı alanlara eğitimci bakış açılarını taşıyan, özellikle insan kaynakları ya da işte çok farklı kurumlarda farklı özellikleriyle, ama hepsinin de bize geri bildirim olarak söylediği şey, eğitimci bakış açısının ve Yeditepe Üniversitesi'nin kazandırdığı o farklı kültürel perspektifleri anlayabilen, uyum sağlamasını kolaylaştıran bilgi ve becerilerin çok etkili olduğunu hep söylüyorlar. Yani aslında yol açık, iyi bir eğitim aldıktan sonra farklı alanlarda da çalışabilir eğitim fakültesi mezunları. Elbette.